hikaye. Bir lige bir oyuncunun geldiği ilk senede nasıl damga vurabileceğinin hikayesidir. Bu hikaye, bir oyuncunun tek başına takımını sırtlayarak yazdığı destanın hikayesidir. 2024 yazı transfer döneminde Paris Saint-Germain Osimhen ile her konuda anlaşma sağlasa da Napoli'nin 100 milyon euro üzerinde bir bonservis talep etmesi üzerine Paris ekibi görüşmelerden çekiliyordu. Daha sonra Arabistan ekibi Al Ahly ile transferde aylarca süren pazarlıklar sonucu 80 milyon euro gibi bir bonservis bedeliyle anlaşmaya varılsa da sürekli gelen ek taleplerin üzerine bir de 5 milyon euro daha talep edilince Al Ahly takımı da transferden vazgeçtiğini açıklıyordu. Arabistan takımıyla yıllık 40 milyon euroya anlaşmasına rağmen transferi gerçekleşmeyen Osimhen isyan bayrağını açıyor, bunun üzerine de kulüpte kadro dışı bırakılıp forma numarası Lukaku'ya veriliyordu. Artık dünyanın birçok ülkesinde transfer dönemi kapanmıştı. Osimhen kesinlikle Napoli'de bir daha futbol oynamayacağını söylemişti. Devre arasına kadar Osimhen'i kadro dışı tutarak değerini kaybetmesini istemeyen Napoli için tek seçenek Türkiye kalmıştı. Devreye hızlıca giren Galatasaray, 100 milyon euroluk değere sahip olan bu büyük yıldızı aslan yaparak bu transferle tüm dünyada olay yaratıyor, ligimize gelmiş geçmiş en değerli futbolcuyu kazandırıyordu. Galatasaray'ın bir yıllığına kiraladığı Osimhen, Florya'ya inmiş, kulüp tarihine altın harflerle kazınacak bir masalın ilk satırlarını yazmaya başlamıştı. Victor Osimhen ilk kez içerideki Rizespor maçında taraftarına merhaba diyordu. İlk maçında ilk 11'de sahaya çıkan Osimhen, her ne kadar gol veya asist katkısı yapmasa da oynadığı futbolla takımının 5-0'lık galibiyetinde etkisi oluyor. Gelir gelmez sarı kırmızılı gönüllerde taht kuruyordu. Osimhen statü gereği ertelenen Antep maçında forma giyemese de Cimbom bu maçı 3-1 ile geçerek Fenerbahçe maçına kayıpsız gidiyordu. Icardi'nin sakatlığı sebebiyle derbide tek forvet olarak sahaya çıkacak olan Osimhen, maç boyunca savunmayı yıpratan muhteşem oyununu bir de asistle süsleyerek Fenerbahçe galibiyetinde önemli paylardan birine sahip oluyordu. ...25 Eylül'de Aslan ilk Avrupa Ligi maçı için evinde PAOK'u ağırlıyordu. Osimhen'in yine yıldızlaştığı, bitmek bilmeyen enerjisiyle rakip defansı dağıttığı, asist yaptığı, yaklaşmasına rağmen o ilk golüne yine ulaşamadığı maçta Galatasaray evinde PAOK'u 3-1 ile geçmeyi başarıyordu. Galatasaray'ın evinde 3-3 berabere kaldığı Kasımpaşa maçında 2 gol birden atarak ilk siftahını yapan Osimhen artık gol orucunu bozmuştu. Sakatlığı nedeniyle Avrupa'da Riga Skola, ligde Alanyaspor maçlarını kaçıran Osimhen, Antalyaspor deplasmanında 78. dakikada Icardi'nin yerine oyuna giriyor ve uzun süre unutulmayacak bir rövaşata golüne imza atıyordu. Avrupa Ligi'nde Elfsborg maçında Icardi ile birlikte çift forvet olarak sahaya çıkan Osimhen, müthiş uyumlu bir ikili görüntüsü sergilediği, asist yaptığı maçta Galatasaray rakibini 4-3 yenerek uğurluyordu. Bu maçtan 5 gün sonra evinde Beşiktaş maçına çıkan Cimbom'da Osimhen maçın ikinci golünü atarak galibiyeti getiriyordu. Şimdi sırada çok kritik bir maç olan Tottenham karşılaşması vardı. Yunus Akgün'ün golüyle öne geçen Aslan'da bu golden hemen sonra bir Osimhen patlaması yaşanıyordu. Osimhen gol!
Osimhen artık durdurulamıyordu. Icardi ile öyle büyük bir güç yaratmışlardı ki Tottenham bile neye uğradığına şaşırmıştı. Bu iki büyük yıldızın müthiş uyumu ve inanılmaz yükselen takım hücum gücü, ne yazık ki bu maçta sakatlanıp sezonu kapatan Icardi'nin yokluğuyla sadece Osimhen'e kalıyordu. Bu maçtan 3 gün sonra zorlu Samsunspor'u da yine Osimhen'in 2 golü ve tek asistiyle geçen Cimbom, zirvede 5 puan farkla liderliğini korurken, Osimhen ise 8 gol 4 asistle daha şimdiden 9 maçta 12 gollük katkıya ulaşmıştı bile. Osimhen Bodrum deplasmanını boş geçerken, Galatasaray zorda olsa Batshuayi'nin golüyle bu maçı kazanıyordu. Daha sonra Avrupa Ligi'nde zorlu Hollanda deplasmanına giden Cimbom, Osimhen'in tek golüyle skoru 1-1'e getirerek AZ Alkmaar'la berabere kalıyor ve bu sonucun ardından Avrupa Ligi puan durumunda 4.'lüğe yükseliyordu. Galatasaray, Aralık ayına Eyüpspor karşılaşmasıyla başlarken, Osimhen bu maçta Şalai'nin golünde sezonun 5. asistine imza atıyordu. Bir sonraki maçta Sivas deplasmanında 3-2 kazanan Cimbom'da, Osimhen penaltıdan attığı golle bu zorlu deplasmanda galibiyetin mimarlarından oluyordu. Sivas maçında sakatlanarak oyundan çıkan Osimhen, şimdi bu önemli Malmö deplasmanında yoktu maalesef. Avrupa Ligi'nde ilk 8 için çok kritik olan bu maçta Galatasaray Osimhen'in yokluğunda galibiyeti son dakikada kaçırıyordu. Trabzonspor'la Rams Park'ta oynanan maçta sakatlığı nedeniyle yedek başlayan Osimhen, maçta skor 3-3 iken son 15 dakika oyuna girip hücuma getirdiği hareketlilikle Galatasaray baskısını artırıyor ve 90+8. dakikada bulduğu golle bu önemli maçı kazanmayı başarıyordu Galatasaray. Bir sonraki maçta Kayseri deplasmanında Osimhen'in 2 golüyle maçı 5-1 kazanan Cimbom yoluna kayıpsız devam ediyordu. Yeni yılın ilk maçına da golle başlayan Osimhen, Göztepe galibiyetinde de önemli rol oynuyordu. Takıma katılalı henüz 4 ay olmasına rağmen yıllardır bu formayı giyiyormuş gibi mücadele eden, üstelik bir yıl sonra gideceğini bildiği halde %100'üyle takımını da, şampiyonluk mücadelesini de sahiplenerek oynayan Osimhen Galatasaray'da Osimhen'i çok sevmişti. İlk Türkiye Kupası maçında Başakşehir'e karşı dinlendirilen Osimhen, bu maçtan 4 gün sonra yine aynı Başakşehir'e karşı ligdeki mücadelede sahaya çıkıyor ve ilk golün asistini yaparak galibiyette pay sahibi oluyordu. Hatay deplasmanına çıkan Galatasaray hiç beklemediği bir puan kaybı yaşarken maçta beraberlik golü Osimhen'den geliyordu. Galatasaray şimdi Avrupa Ligi'nde büyük önem taşıyan bir maça çıkıyordu. Rams Park'ta Dinamo Kiev'i konuk eden Sarı Kırmızılılar bu karşılaşmayı kazanması halinde Avrupa Ligi'nde ilk 8'e girmesi neredeyse kesinleşecekti. Bir kafa vuruşu gol! Davinson Sanchez! Abdülkerim uzaktan denediyor top verdi. Gol Abdülkerim! Her şey iyi giderken taça çıkmış toptan gol yemek moralleri bozsa da Osimhen'le penaltıdan gol bularak farkı tekrar 2'ye çıkarıyorduk. Osimhen geldi, vurdu ve gol oldu. Osimhen'in attığı golle Galatasaray farkı 2'ye çıkartıyor. Çizgi üzerinde kontrol ediyor Leskeret. Galatasaray birçok fırsattan yararlanamıyor ve maalesef son dakikalarda yediği 2 şok golle maçı berabere bitirerek ilk 8 şansını zora sokuyordu. Cimbom Konya'yı Osimhen'in tek golüyle geçerken
Avrupa Ligi'nde son maçta yine Osimhen'in attığı gol yetmeyince Ajax'a mağlup oluyor ve ilk 8 şansını kaybedip playoff turuna kalıyordu. Galatasaray sezonun en çok maç yaptığı Şubat ayında ilk önce Antep deplasmanında maçı 1-0 kazanırken bir sonraki hafta içeride oynanan Adana Demirspor maçında maalesef hiç görmek istemediğimiz olaylar yaşanıyordu. Galatasaray, Morata'nın attığı, penaltı mı değil mi tartışmalı bir penaltı golüyle maçı 1-0 önde götürürken, Adana Demirspor Başkanı ve teknik heyeti hakem kararlarını sebep göstererek takımlarını sahadan çekiyordu. Bu yaşanan olaylardan sonra Futbol Federasyonu Galatasaray'ın 3-0 hükmen galibiyetine karar verecekti. Galatasaray, ligde Rizespor'u Osimhen'in 2 golüyle kayıpsız geçerken, Avrupa'da playoff turunda Alkmaar'a ilk maçta kırmızı kartında etkisiyle farklı kaybedince maalesef Avrupa'ya erken veda ediyordu Cimbom. Avrupa'dan elenince tamamen lige odaklanan Galatasaray, şimdi yabancı bir hakemin ilk kez yöneteceği derbi maçında sahaya çıkıyordu. Maç başladığı gibi 0-0 bitiyor ve Galatasaray bu skorla aradaki puan farkını koruyarak şampiyonluk yolunda büyük avantaj elde ediyordu. Osimhen'in 2 gol atmasına rağmen Kasımpaşa'ya karşı şok bir beraberlik alan Cimbom, Fenerbahçe'yi tekrar umutlandırsa da bir sonraki hafta Galatasaray Alanyaspor'u 2-1 ile geçerken Osimhen yine takımını sırtlıyor ve bu maçta da gollerine devam ediyordu. Osimhen'in hat-trick yaptığı maçta Antalyaspor'u 4-0 gibi farklı skorla geçen Cimbom, Fenerbahçe'nin Samsunspor beraberliğiyle farkı yeniden açıyordu. Performansıyla alev alan Osimhen ise kariyerinin en iyi sezonunu Galatasaray'la yaşıyordu. Toplamda 29 maça çıkıp 32 gol katkısı veren Victor Osimhen, bu performansıyla çoktan Galatasaray'ın unutulmazları arasına girmişti bile. Mart ayının son maçında Beşiktaş'la deplasmanda karşılaşan Galatasaray, ligdeki ilk mağlubiyetini alacak, Okan Buruk yeniden tartışılmaya başlanacaktı. Avrupa'da, özellikle kritik maçlarda alınan kötü sonuçlar, camianın Okan Buruk'a güvenini önemli ölçüde azaltmış, ara transferde yapılan bazı hatalı transferler ve son 5 maçta 2 beraberlik sonrasında gelen Beşiktaş mağlubiyetiyle tekrar bu eleştiriler ortaya çıkmaya başlamıştı. Bu gibi durumlarda Galatasaray'ı tekrar birleştiren tek şey vardı. O da bir Fenerbahçe galibiyeti. Şimdi sırada tek maç üzerinden oynanacak. Fenerbahçe ile Türkiye Kupası çeyrek final maçına gelmiştik. Arkasına Barış Alper hareketten Çağlar dokundu. Şimdi Osimhen ceza alanında. Osimhen! Top ağlarda gol. Derbide Galatasaray 1-0 öne geçiyor. Var incelemesi yapılıyor. İzledi. Karar penaltı. Karar penaltı, evet. Osimhen top ağlarda gol. 2-0 oldu. Yine Osimhen attı. Bir kez daha taraftarın olduğu bölgeye gidiyor. Gol sevincini onlarla paylaşıyor. Osimhen Şimdi Talisca'ya doğru. Talisca! Fenerbahçe farkı 1'e indiriyor. Soyunma odasına giderken çok değerli bir gol oldu. Yüksek gerilimli geçen maçta Galatasaray Fenerbahçe'yi bir kez daha Kadıköy'de yenerek Türkiye Kupası'ndan eliyor. Adını yarı finale yazdırıyordu. Ve son düdük geldi. Galatasaray yarı finalde Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup eden sarı kırmızılı takım Ziraat Türkiye Kupası'nda adını yarı finale yazdırıyor değerli futbol severler. Bu maçın sonunda Mourinho'nun Okan Buruk'un burnunu sıkması ise maçın önüne geçmiş günlerce konuşulmuştu. Bu galibiyetten sonra eleştiriler de sona ermiş, takım tekrar bütünleşmişti.
Ardı ardına gelen galibiyetlerle Galatasaray hedefe kilitlenmişti artık. Galatasaray'ın o çok sevdiği Mayıs ayına girilirken Fenerbahçe Beşiktaş'a da yenilince puan farkı 4 hafta kala 8'e çıkıyordu. Just like I said, it is mutual respect and mutual feeling between myself and Galatasaray, and to be honest, I will be forever grateful to this club. Galatasaray Türkiye Kupası final maçında Trabzonspor'la Antep'te karşı karşıya geliyordu. Baskı Galatasaray'dan Yunus. Yunus ortaladı. Bir vuruş ve gol! Galatasaray 1-0 önde. Barış Alper Yılmaz. Ceza alanına gönderdi. Osimhen var o noktada. Osimhen toplu buluştu. Osimhen toplu. Victor Osimhen attı yine. Galatasaray ikinci yarıya golle başlıyor. Morata döndü. Yunus Akgül'e bir pas. Yunus sıyrıldı rakibinden. Osimhen topu istiyor. Osimhen'in golü. Asist Yunus'tan. Osimhen kendisinin 2, Galatasaray'ın 3. golünü atıyor. Son düdük, kupa Galatasaray'ın. Osimhen'in maçın yıldızı olduğu maçta Galatasaray Trabzonspor'u yenerek toplamda 19. kez Türkiye Kupası'nın sahibi oluyordu. Osimhen daha sezon bitmeden toplamda 35 gol atarak futbol tarihimizin bir sezonda en çok gol atan yabancı oyuncusu oluyordu. Galatasaray Mayıs ayında da üst üste Sivasspor, Trabzonspor ve Kayserispor maçlarını kazanarak 25. şampiyonluğuna ulaşıyordu. Osimhen'se oynadığı futbol ve attığı gollerle, bitmek bilmeyen enerjisi, durdurulamaz fizik gücü, hem havadan hem yerden top hakimiyetiyle birinci sınıf golcü nasıl olur hem bizlere hem dünyaya bir kez daha göstermiş, şu ana kadar oynadığı 40 maçta 36 gol 8 asistle kırılması çok zor bir rekora imza atarak şampiyonluğun en büyük mimarı olmuştu.